Hiç bir shulker dolusu havai fişek üretmek için saatlerce çalışma masasına dokunduğunuz oluyor mu? Ya da dev bir yapı için gereken binlerce basamağı ya da demir bloğunu tek tek üretmenin sıkıcılığını yaşadınız mı? Peki ya bir düğmeye basıp arkanıza yaslanıp tüm bu işi sizin yerinize yapabilen bir fabrika kurabileceğinizi söylesem? Tekrardan hoş geldiniz. Ben Berat Ronik. Redstone Akademisi'nin 9. dersinde Crafter'ın en temel çalışma prensiplerinden kendi kendine yeten dev fabrikalar kurmaya kadar her şeyi en ince detayına kadar göreceğiz. Bu dersin sonunda bir daha asla craft yapmak zorunda kalmayacaksınız. Her şeyden önce bu bloğun anatomisini anlamamız gerekiyor. Crafter 5 demir külçesi, 1 çalışma masası, 2 redstone tozu ve 1 bırakıcı ile üretilir. Crafter'ı yerleştirirken ağzı, yani ürünün çıkacağı ön yüzü her zaman size bakar. Bu sayede yukarı, aşağı, sağa, sola herhangi bir yere bakan crafter'lar kurabilirsiniz. İçini açtığınızda 3'e 3'lük bir üretim alanı görürsünüz. Boş bir slota tıkladığınızda o slotu kilitleyebilirsiniz. Kilitli bir slota huniler veya bırakıcılar eşya koyamaz. Bu sayede crafter'ın tamamını kaplamayan, yani 9'a 9 olmayan bir tarif üretirken crafter'ın yanlış slota item koymasını engellemiş olursunuz. Bir de çalışma prensibine bakalım. Crafter'ın en önemli kuralı şudur. Çalışması için anlık bir redstone sinyaline, yani bir pulse'a ihtiyaç duyar. Sürekli güç verirseniz sadece bir kez çalışır ve bir daha güç verilene kadar beklemede kalır. Bu arada profesyonel redstone'cular için önemli bir not. Piston ve bırakıcıların aksine Crafter'da quasi connectivity yoktur. Yani sadece üstündeki boşluğa güç vererek onu çalıştıramazsınız. Crafter bir tariften artan malzemeleri, yani mesela pasta yapımından artan boş süt kovalarını zekice yönetir. Üretilen ana ürünle birlikte bu artık ürünleri de dışarı atar. Crafter'ın altına bir huni bağlarsanız, bu huni üretilen eşyayı değil, doğrudan Crafter'ın içindeki slotlardaki eşyaları çeker. Bu özellik Crafter'ın içini temizlemek veya yanlış giden bir tarifi temizlemek için kullanılabilir. Çoğu kişinin bilmediği harika bir özellik ise Crafter aynı bir çalışma masası gibi 2 adet hasarlı aleti veya zırhı birleştirerek onları tamir edebilir. Crafter'ı akıllı yapan şey onun içini bir karşılaştırıcı ile okuyabilmemizdir. Ama burada çok ilginç ve farklı bir mantık işliyor. Karşılaştırıcı Crafter'ın içindeki eşya sayısını değil, dolu veya kilitli olan slotların sayısını okur. Eğer bir slot doluysa sinyal gücü 1 olur. Eğer 5 slot doluysa sinyal gücü 5 olur. Bu bilgi devrenin beynidir. Bu sayede Crafter'a sadece 9 slotun da hepsi dolduğunda veya tarif tamamlandığında çalış komutlarını verebiliriz. Bu da onun yanlış veya eksik üretim yapmasını tamamen engeller. Teoriyi öğrendik. Şimdi en faydalı ve en yaygın sistemle, yani tek malzemeli blok üretimiyle başlayalım. Amacımız demir farmından gelen demir külçelerini demir bloğuna çevirerek depolamadan 81 kat tasarruf etmek. Şimdi gelin adım adım anlatayım. Birinci olarak Crafter'ımızı ağzı ürünlerin gideceği bir huniye veya su yoluna bakacak şekilde yerleştirin. İkinci olarak Crafter'ın içini açın ve 9 slotun hepsini demir külçeleriyle doldurarak tarifi oluşturun. Bu sayede slotlar kilitlenmiş gibi davranır. Üçüncü olarak Crafter'ın üzerine ona malzeme besleyecek bir veya daha fazla huni bağlayın. Dördüncü olarak mantık devresini kuralım. Crafter'ın yanına bir karşılaştırıcı koyun ve onu çıkartma moduna alın. Beşinci olarak bu karşılaştırıcının yan tarafına sabit olarak 8 güçte sinyal veren bir kaynak bağlayın. Bunu tamamen dolu bir gübre fıçısı ile çok ucuza yapabilirsiniz. Altıncı olarak karşılaştırıcıdan çıkan sinyali bir yenileyici ile güçlendirip Crafter'ın kendisine geri bağlayın. Peki bu devre nasıl çalışıyor? Mantığı çok basit ve dahi yani. Crafter'ın içi 8 güçte doluyken karşılaştırıcı 8 güçte sinyal okur. Yandan gelen 8 güçlük sinyal bunu sıfırlar ve devre çalışmaz. Ama ne zaman 9. külçe gelir ve tarif tamamlanırsa Crafter'dan okunan sinyal 9'a çıkar. 9 eksi 8 eşittir 1 olur ve karşılaştırıcı bir güçte sinyal verir. Bu sinyal Crafter'ı tetikler, demir bloğu üretilir ve döngü yeniden başlar. Crafter'ın gerçek gücü sadece tek aşamalı değil, çok aşamalı üretimde yapabilmesidir. Örneğin bir bambu farmından gelen bambuları bambu bloklarına çevirip sonra da o blokları farklı bir Crafter'a yönlendirerek bambu kalasına çevirebiliriz. Bunu yapmak için az önce gördüğümüz sistemden 2 tane kurup ilk Crafter'ın çıktısını ikinci Crafter'a yönlendirmeniz yeterlidir. Bu sayede tek bir ham madde girişinden 2 farklı üretim aşamasıyla nihai bir ürün elde etmiş oluruz. Aynı mantığı altın parçalarını önce altın külçesine sonra da altın bloğuna çeviren sistemler kurmak için de kullanabilirsiniz. Peki ya fırlatıcı, piston gibi birden fazla farklı malzemenin belirli bir düzende girmesi gereken tarifleri nasıl otomatikleştireceğiz? İşte burada sıralı girdi devreye giriyor. Bu teknikte mantık Crafter'ı farklı malzemelerle belirli sırada beslemektir. Örneğin bir piston için gereken malzemeleri, yani 3 odun, 4 kırık taş, 1 demir, 1 redstone'u tek bir huni hattına doğru sırada dizerek Crafter'a gönderebilirsiniz. Crafter huniden gelen bu sırayı koruyarak malzemeleri soldan sağa ve yukarıdan aşağı şekilde Crafter'ın içine yerleştirir. Bu en karmaşık tarifleri bile %100 doğrulukla üretebilen en gelişmiş fabrika tasarımlarının temelidir. Bu sistemler genellikle daha fazla planlama ve redstone bilgisi gerektirir. Evet dostlar,
Bugün sadece bir redstone bileşeninin değil, Minecraft'taki üretim anlayışımızı kökten değiştiren bir sistemi öğrendik. Artık sıkıcı ve tekrar gerektiren üretim işlerini bizim yerimize üretim yapabilen fabrikalara devredebiliriz. Ve geldik en iyi kısma. Size ev ödevi veriyorum. Bu hafta sizden kendi dünyanızda size en çok uğraştıran ve sürekli manuel olarak yapmak zorunda kaldığınız bir tarifi seçmenizi ve onun için tam otomatik bir üretim hattı tasarlamanızı istiyorum. Bu ister demir külçesini demir bloğuna çeviren veya havai fişek üreten karmaşık bir sistem olsun. Yaptığınız sistemleri her zaman olduğunuz gibi yorumlarda paylaşabilir veya bana Instagram üzerinden gönderebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.